Herkese merhabalar. Arskelet Box kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Frank Sanchez Agit Kabayel maçının tahmin, yorum ve analiziyle sizlerle beraberim. Tabii öncelikle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü kutlarım. Emeklerin daha çok değerinin bilindiği zamanlara gitmemizi canı gönülden temenni ediyorum. Şimdi bu maçla alakalı şunu söyleyebilirim ki Fury Usyk alt kartındaki en önemli maç bana göre. Ve Frank Sanchez gerçekten çok fazla abartılmıştı. Tıpkı Arslanbek Makhmudov gibi. Bu maçta ben Frank Sanchez'in bütün dünya tarafından ne derece bir boksör olduğunun gözükeceğini söyleyebilirim. Zaten ben kendisine hani balon diye söylüyordum. Yani onu söndürecek biri karşısına mutlaka çıkacak diye düşünüyordum ve artık bu Agit Kabayel oldu diye söyleyebilirim. Şimdi buradan bu maçın daha da önemli tarafına geçecek olursak hatırlayacaksınız ben pazar sohbetinde WBC sıralamalarından bahsetmiştim. Dilerseniz şimdi hemen orayla birlikte başlayalım. Tyson Fury şu anda WBC şampiyonu biliyorsunuz ki ve WBC'nin bir numarasında contender olarak Joshua var. İkinci sırada da Frank Sanchez ve üçüncü sırada Agit Kabayel bulunuyor. Yani bu maçı kazanan boksör aslında Joshua'nın ilerideki rakibi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü birinci sırada Joshua olduğundan dolayı zorunlu rakibi belirlemek bu maçın sonucunda olacaktır. Yani eğer Frank Sanchez bu maçı kazanırsa zaten yerini korumuş olacak. Onda çok fazla bir şey değil. Ama Agit Kabayel bu maçı kazanırsa ikinci sıraya otomatik yükselmiş olur. Ve Joshua'nın da zaten rakibi konumuna yükselmiş olur. Ben zaten hani Agit Kabayel ile alakalı yine video yapmıştım. Agit Kabayel işte dünya şampiyonluk maçı yolunda diye. İşte bunlardan ötürüydü. Joshua'nın rakibi olur eğer bu maçı kazanırsa ki ben zaten birazdan detaylara da geleceğim. Kazanacağını düşünüyorum. Şimdi öncelikle Frank Sanchez'le başlayalım. Dünya sıralamasında 20. sırada bulunuyor ağır siklette ve Küba'nın 2 numaralı boksörü. 31 yaşında 1.93 boyunda ve 1.98'de kanat açıklığı bulunuyor. 24 maçının tamamını kazandı. 17'sini de knockout'la birlikte kazandı. Aslında 25 maçı var. Bir maçı no contest olarak yani kayıtlara geçmeyecek şekilde silindi diye söyleyebiliriz. Bugüne kadar tabii ki Frank Sanchez kimlerle maç yaptı? Hemen hızlı bir şekilde önemli kimle maç yapmış onlara bakalım. Joey Dawejko'yu unanimous decision'la yenmiş 2020'de. Brian Howard'ı knockout etmiş 4. roundda yine 2020'de. Onun dışında Efe Acakbay'ı biliyorsunuz 2021 ayında unanimous decision'la yendi. Bu maçta da gerçekten fena dövüşmedi. Ben orada beğenmiştim. Ama bu maçtan sonra düşüşe geçti Frank Sanchez. Acakbay'ı 7. roundda düşürdüğünü de burada belirtmiş. Christian Hammer'ı yine unanimous decision'la yenmiş. Onu da bir sefer düşürmüş 10. roundda. Onun ardından Carlos Negron'la karşılaştı ve yine teknik knockout'la kazandı. Bu maçlardan sonra da çok önemli isimlerle maç yapmadı. Bu Scott Alexander maçını ben izledim. Scott Alexander'a gerçekten ikinci round olması lazım. Çok kötü yakalandı. Yani izleyenler de yani yorumlarda şey diyorlardı. İşte bu adam ne yapıyor gibisinden. Çünkü gerçekten çok açık dövüşüyor Frank Sanchez ve neredeyse hiçbir savunması bulunmuyor. Rakibine kısa direkt vurup jab vurup geriye çekilmek yani bu bir savunma değildir diye düşünüyorum ben. En sonunda Junior Fa ile karşılaştı. Aslında Junior Fa karşılaşmanın ilk roundlarında çok güzel bir şekilde hani o boks bilgilerini sahaya yansıttı diye söyleyebilirim. Ama tabii Junior Fa da yeteneksiz bir boksör. Belli bir yere kadar idare etti. Ondan sonrası aynı tas aynı hamam eskiye döndü. Çok da önemli isimlerle maç yapmadığından dolayı Junior Fa ilerleyen roundlarda önce 6. roundda düştü bir kere ve 7. roundda da ikinci kere düştü ve maçı kaybetti.
Ve bu maçın üzerinden de 5 ay gibi bir zaman geçmiş olacak. Frank Sanchez ringe çıktığı zaman. Yani ring pası bulunmuyor. Gerçekten 2023'te bakın 3 maç yapmış. Yeterli. Yani Frank Sanchez gibi bir boksör için, üst sıralardaki bir boksör için yeterli diye düşünüyorum ama çok fazla gördüğünüz gibi önemli isimler saymadık. 3-4 tane önemli isimle maç yaptı. Onlar da yani çok aşırı önemli değil. En iyi karşılaştığı isim de zaten Efe Hacı Akbay'dı. Onun da zaten kalitesi ortada diye söyleyebilirim. Buradan hemen Agit Kabayel'e geçelim. Agit Kabayel biliyorsunuz 24 karşılaşması vardı kariyerinde ve 16'sını knockout'la kazandı. Yenilgisi yok. 31 yaşında, 1.91 boyunda. Dünya sıralamasında şu an 5. sırada bulunuyor. Bunu da hatırlatayım. Her ne kadar WBC sıralamalarında 3. sırada olsa bile, yani Frank Sanchez'in gerisinde olsa bile, dünya sıralamasında Frank Sanchez'in önünde bulunuyor. Almanya'nın bir numaralı boksörü Agit Kabayel, Maraşlı boksör. En son maçını biliyorsunuz Arslanbek Makhmudov'a karşı yapmıştı Riyad'da ve bu maçta tüm dünyayı şaşırtarak, tabii ki beni de şaşırtarak 4. roundda knockout'la kazandı ve Makhmudov'u 3 defa düşürdü bu maçta. Onun hemen öncesinde Agron Smakici ile maç yaptı. Zaten bununla alakalı sayfamızda, kanalımızda görüntüler var. Agron Smakici onu 2. roundda çok fazla zorlamıştı. Neredeyse Agit'i düşürecek duruma getirmişti ama 3. roundda Agit onu durdurmayı başardı. Agit Kabayel bugüne kadar kimlerle önemli hani isim olarak karşılaştı diye hemen bakacak olursak, Derek Chisora var. Onun haricinde Andrei Rudenko var. O da zaten yaşlıydı. Kevin Johnson var, yine yaşlı. Ve Agron Smakici ve Arslanbek Makhmudov. Görüyorsunuz yani 3 yıldız olarak Derek Chisora ve işte Arslanbek Makhmudov'la karşılaşmıştı. Aslında bu Makhmudov maçının analizini yaparken ben şey de demiştim. Agit aslında yetenekli bir boksör ama Makhmudov'un kuvvetine dayanamayacak diye söylemiştim ama bu maçı çok iyi çıkardı gerçekten. Neredeyse yumruk almamayı başardı. Rakibinin yumrukları hepsi eldiveninde kaldı diye söyleyebilirim. Zaman zaman tabii sert yumruklar aldığı da oldu. Şimdi bu Derek Chisora maçını aslında ben izleyeli bir zaman oluyor ama bu maçta şey diye söylüyorlar, hani maç Almanya'da olduğu için veya işte Monte Carlo'da şey yaptılar, yani Agit Kabayel'i kayırdılar gibi söylüyorlar ama evet, yakın bir maçtı. Şeyde Derek Chisora'ya da verilebilirdi ama majority decision'da bu maçı Derek Chisora kazandı. Özür diliyorum, Agit Kabayel kazandı. Gerçekten yakın bir maçtı ama bu Derek Chisora maçından sonra gerçekten Agit Kabayel kendisini geliştirdi. Bunu da zaten en son Arslanbek Makhmudov maçında gösterdi. Tabi Agit Kabayel ilk 10 içerisinde, 15 içerisinde bulunacak bir boksör. O kalitede bir boksör ama ben dünya şampiyonu olacağını zannetmiyorum. Çünkü yukarıda çok daha iyi isimler var ki Joshua'yı yenmesi bence bana çok da mümkün gözükmüyor yani açıkçası. Ama gerçekten belli bir seviyede bir boksör. Yani şunu demek istiyorum. Frank Sanchez'e göre gerçekten çok çok iyi bir boksör Agit Kabayel. Ama dünya çapında işte burada da gösterdiği gibi 4 yıldızlı bir boksör, daha da ötesine gidebileceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Maksimum çıkabileceği yerler burasıdır diye tahmin ediyorum. Şimdi buradan dünya çapında nasıl tahminler yapılmış? Hemen onlara geçelim. Şimdi tabii yaşları birbirlerine çok yakın. Onu söyleyeyim. Sadece 2-3 aylık bir fark var aralarında. Ve son maçlarında Frank Sanchez 108 kilo gelmiş ve Agit Kabayel de 109,3 kilo gelmiş. Bakın kiloları da birbirine çok yakın. Boyları da birbirine çok yakın. 1.93'e 1.91. Yani neredeyse her böyle fiziksel özelliği denk bir durumdalar şu anda. Slight favorite, yani çok hafif favori durumda Frank Sanchez gösteriliyor. Ben zaten buna inanamadım. Niye böyle gösterildiğine gerçekten bilmiyorum. Belki WBC sıralamalarında Agit Kabayel'in önündedir diye böyle göstermişlerdir.
Slight underdog yani hafif kaybetmesi muhtemel rakip olarak da Agit Kabayel gösterilmiş. Şimdi dünya çapında kaç tahmin yapılmış hemen ona bakalım. 122 tahmin yapılmış ve bu tahminlerin %22'sinde Agit Kabayel kazanır demişler. %78'inde ise Frank Sanchez kazanır demişler. Tabi bu kazanır diyenlerin de Agit Kabayel alır diyenlerin %36'sı knockout'la alır demiş. Geri kalanı sayıyla alır demiş. Sanchez alır diyenlerin de %32'ye yakını knockout'la alır demiş. Geri kalanı da sayıyla alır diye söylemişler. Yani dünya çapında genellikle bu maçın knockout'la değil de sayıyla sonuçlanacağı ve Frank Sanchez'in kazanacağı yönünde tahmin yapılmış. Tabii ben öyle düşünmüyorum. Benim düşünceme göre bu maçı Agit Kabayel alacaktır. Şimdi de kendi hemen tahminime geleyim. Gördünüz yani bu maçla alakalı ikisinin rakipleri de yani bu zamana kadar öyle çok ağam şahım rakipler değildi. Ama kalite olarak ben Agit Kabayel'in çok daha teknik boks yaptığını düşünüyorum. Ve Frank Sanchez'e göre de çok çok hızlı bir boksör. Elleri de hızlı, ayakları da hızlı. Zaten bunu Aslanbek Makhmudov maçında da görebilirsiniz. O fentlerini, kafa hareketlerini gerçekten çok iyi yapıyor. Frank Sanchez'de de sadece yumruk gücü var. Başka bir şey yok yani. Ama Agit Kabayel'de daha böyle ortalama her şeyden biraz biraz var. Yine yumruk gücü de olan bir boksör Agit Kabayel. Zaten bunu hani ben Aslanbek Makhmudov maçı öncesinde de söyledim ama Makhmudov'un gücüne dayanmayı başardı. Karşılaşmayı başarılı bir şekilde çıkardı Agit Kabayel. Diğer taraftan Frank Sanchez söylediğim gibi hiçbir savunması yok. Yani Scott Alexander gibi bir isme bile neredeyse düşüyordu yani. Hani şunu söyleyebilirim. Çok elit bir boksör de olsanız, dünyanın en iyi boksörü de olsanız ring içerisinde bazen hata yapılabiliyor. Ama bunu bir round yaptıysanız ikinci round düzeltiyorsunuz yani. Bu hani en basitinden bu Tyson Fury'de bile böyle. Hani Tyson Fury'yi de çok eleştiriyoruz ama Tyson Fury maç içerisinde kendisini çok fazla ilerleten bir boksör. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunun dışında baktığımızda gerçekten hani Frank Sanchez'in knockout oranının yüksek olması şey zannediliyor yani rahat bir şekilde her rakibini böyle durduracak gibi zannediliyor ama böyle bir durum yok. Zaten karşılaştığı rakipler ortada. Öyle çok çenesi kuvvetli rakipler de değillerdi. Frank Sanchez'in karşılaştığı rakipler. O yüzden hani rahatlıkla rakiplerini düşürmüş diye kayıtlara geçti. İşte Efe Acakba olsun bilmem ne olsun. Efe Acakba'yı zaten çok sıradan bir o Gürcü boksör de mesela düşürmüştü. O yüzden bunlar bir gösterge değil yani knockout gücünün olduğunu ama Agit Kabayel'e göre daha sert vurduğunu söyleyebilirim. Frank Sanchez'in son rakibini de zaten yumruk gücüyle beraber geçti. Agit Kabayel bence bu karşılaşmada uzaktan dövüşecektir. Yakına yaklaştığında da yine caplarını kullanacaktır. Frank Sanchez ise sadece caplarını kullanıp rakibini uzaklaştırmaya çalışacaktır. Ama Agit Kabayel'in Aslanbek Makhmudov maçında da gördük. Hem içeriden hem de dışarıdan yaptığı vuruşlarla beraber gerçekten çok güzel açılar bulabiliyor. Ve bu yaptığı vuruşlar bence hiç savunması olmayan Frank Sanchez'e karşı çok rahatlıkla işleyecektir. Yani onu hemen tüketecektir. Dolayısıyla bu karşılaşma bence 5. rounddan öteye geçmez diye düşünüyorum. 4. ya da 5. roundda bence Agit Kabayel Frank Sanchez'i knockout edecektir diye düşünüyorum. Tabi sizlerin yorumları, düşünceleri neler? Bunları da lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten hani kanalımıza baya bir ilgi var son zamanlarda. Bunlardan dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle pazar sohbetleri baya bir izleniliyor. Bu açıdan da mutluyum. Anketlere katılıyorsunuz. Bunlardan dolayı da teşekkür ediyorum. Aslında ben bu Frank Sanchez Agit Kabayel maçı ile alakalı da anket açacaktım ama tartışmasız dünya şampiyonluk maçının anketini gölgede bırakmasın. Tamamen buna yoğunlaşalım diye böyle bir anket açtım. Lütfen bu ankete de katılmadıysanız
Tyson Fury mi yoksa Alexander Usyk mi kazanır diye burada lütfen oyunuzu kullanın. Bir sonraki videomuz biliyorsunuz ki pazar sohbeti videosu olacak. Pazar günleri saat 9'da yapıyoruz. Yani ilk defa videoyu izleyenler için bunu da hatırlatmış olayım. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.